Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kısa ön izlememizden de gördüğünüz gibi bugün sizlerle Kürt böreği hazırlıyoruz. İçerisinde herhangi bir iç harcı olmadan da bir böreğin, bir tarifin bu kadar lezzetli olabileceğine kolay kolay inanmazdım. Ta ki bu tarifi deneyene kadar. Sizler de mutlaka bir şans verin, evde bir kez deneyin. Gerçekten vazgeçilmeziniz olacak. Ben hemen hamuru hazırlamakla işime başladım. Toplamda 200 mililitrelik bardak ile 8 su bardağı un aldım. Üzerine bir dolu yemek kaşığı tuz ekledim. Karıştırdıktan sonra azar azar suyunu ilave ederek kaşıkla karıştırmaya devam ettim. 8 bardak un için toplamda 3 su bardağı artı böyle 1-2 yemek kaşığı kadar daha su ilavesi yaparak istediğim kıvamı tutturdum. Kontrollü ilave etmekte fayda var. Her zaman olduğu gibi önce leğenin içerisinde birazcık toparladım. Ardından tezgahın üzerine aldım ve en az 5-6 dakika yoğurdum. Tamamen pürüzsüz güzel bir kıvam almasını sağladım. İstediğim kıvama geldikten sonra hemen hamuru önce eşit parçalar halinde kesiyorum. Ardından elimle bezeler haline getireceğim. Bu aşamada eğer hamurunuz fazla yapışkan olursa üzerine birazcık un ilavesi yapabilirsiniz. Ama hamuru güzel yoğurduysanız ne kadar yumuşak kıvamda olursa olsun çok da fazla yapışmayacaktır açıkçası. Elastik bir kıvamda olması gerçekten çok önemli ki hamuru açarken daha sonra işlerken de bizler için kolaylık olsun. Bu şekilde toplamda 16 adet beze elde ettim. Hemen bezeleri unlanmış bir tepsinin üzerine alıyorum. Hamurların tamamını tepsinin üzerine aldıktan sonra üzerlerini bir bez veya poşet yardımıyla hava almayacak şekilde örtelim. Ve böylece en az 5 dakika dinlendirelim ki birazcık yumuşasınlar, açarken bizler için kolaylık olsun. Ben açıkçası sizlere böyle söylüyor olsam bile dinlendirmeden hemen işime başladım bile. Çünkü hamuru zaten yeteri kadar yoğurmuştum ve güzel açılacağından emindim. Bir tanesini tezgaha aldım, altını ve üzerini unladıktan sonra merdane yardımıyla biraz büyüttüm. Ardından ikinci hamura da aynı işlemi uygulamakla işime devam ediyorum. Böylece tüm hamurlarım bitinceye kadar işe devam edeceğim. Yani toplamda 16 adet bezenin hepsini ortalama bir tatlı tabağı boyutunda açtım. Ardından bir tanesini tezgaha aldım ve üzerine bıçak yardımıyla ince bir katman halinde tereyağını sürüyorum. Tereyağımız mutlaka oda ısısında tamamen yumuşatılmış olmalı ve mutlaka tuzsuz tereyağı kullanılmalı. Tereyağının tadı baskın olduğundan özellikle bu tarifte sevdiğiniz bir tereyağı çeşidini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böylece hamurlarım bitinceye kadar tamamını ikili gruplar halinde hazırladım. Yani toplamda 16 adet beze vardı. 16 adet hamur açmıştım ve 8 adet ikili gruplar halinde, yani araları tereyağlı ikili hamurlar elde ettim. Ardından uygun bir tepsi aldım. Mümkünse mutlaka birazcık derin olmasını tercih edin ki daha da işiniz kolay olsun. İçerisini fırçayla sıvı yağ yardımıyla güzelce yağladım. Ardından hamurlardan bir tanesini içerisine aldım. Yani o hani ikili grup halinde hazırladığımız hamur vardı ya, onu diyorum. Sonra üzerine ikinci katı yerleştirdim ve bu şekilde elimdeki toplamda 8 adet hamurun tamamı bitinceye kadar işime devam ettim. Her seferinde hamurların üzeri tamamen yağ ile kaplanıncaya kadar güzelce yağlamayı ihmal etmeyelim ki hamurlarımız birbirlerine yapışmasınlar. Bu arada şu videoyu izlerken şimdi fark ettim. Çok garip, fırçayı aynı kalem gibi tutmuşum. Sanki boyama yapıyormuşum gibi hissettim. Biraz komik geldi açıkçası. Tamamını neyse hazırladım. Üzerlerini de yağladım. Her ihtimale karşı üzerini bir streçle veya poşetle örtelim. Herhangi bir toz uçuşu üzerine gelmesin veya üzerleri herhangi bir ihtimal nedeniyle kurumasın.
O şekilde, yani üzeri örtülü şekilde ortalama oda sıcaklığında 30 dakika kadar dinlendirdim. Ardından önce tezgahımın üzerini güzelce yağladım. Ardından hamurlardan bir tanesini aldım. Sonra ikinciyi de, yani toplamda 4 kat olacak şekilde açtım. Çünkü benim masam, yani tezgahım, çalıştığım yer bayağı büyük olduğu için tek tek uğraşmak istemedim açıkçası. Böyle dörtlü gruplar halinde açmakla işime devam ettim. Eğer yeriniz daha dar, masanız daha küçük ise ikili gruplar halinde açarsanız, yani sadece ikili hamuru açıp o şekilde devam ederseniz daha da kolay olur. Böyle yavaş yavaş çekiştirerek işime devam ettim. Her zaman söylediğim gibi önce bir havalandıralım ki orta kısmı kalın kalmasın. Ardından yavaş hareketlerle elimizin ucu ile hamuru yırtmadan işimize devam edelim. Bu arada bu aşamada sizlere küçük bir itirafta bulunmak istiyorum. Açıkçası ben bu gibi tariflerde genellikle böreklik, baklavalık un kullanmayı tercih ediyorum ki işim kolay olsun, açarken benim için kolaylık olsun. Bu tarifte maalesef ki normal un ile yoğurmuşum hamuru. Çok daha sonrasında, yani işim tamamen hamurları hazırlayıp bittikten sonra hatırladım ki ben normal un ile yoğurdum ve açmaya başlarken gerçekten çok korktum ki hamuru açarken yırtılmalar olur, işte videom berbat oldu, her şey mahvoldu. Bir karalar bağlamadım değil açıkçası. Ancak bu videoda bir kez daha emin oldum ki gerçekten evet, un önemli bir detay ama kullandığınız undan çok sizin nasıl hamuru yoğurduğunuz, nasıl hazırladığınız da çok önemli. Tekrar bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hamurun tamamen özdeşinceye kadar yoğurmayı ihmal etmeyiniz. Gördüğünüz üzere videodaki gibi hamuru katladım. Ardından ikiye katlayıp kenara aldım ve hemen hızlıca tepsimi yağladıktan sonra içerisine yerleştiriyorum. Diğer hamurları da aynı yöntem ile, yani toplamda 8 adet hamuru 4 kere de açtım ve bu şekilde tamamını hazırladım. Üst üste yerleştirdim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece hamuru katlayıp ardından üst üste yerleştiriyoruz. Eğer yağ az kullandıysanız mutlaka birazcık da araları yağlamayı ihmal etmeyin ki birbirine yapışmasın, katları daha belirgin ve de güzel olsun, unutmayın. Ben elimle önce biraz düzleştirdim, daha da geniş olsun çünkü hamur bayağı bir toparlanmıştı. Ardından tekrardan tepsimin içerisinde kalan yağ ile üzerini biraz yağladım. Bu aşamada tereyağı kullanmamaya dikkat etmenizi tavsiye ederim ki üzerinde yanıklar oluşmasın. Sade yağ kullanabilirsiniz ama tereyağı kullanmayın. Sadece sıvı yağ ile üzerini yağladıktan sonra fırına verdim ve 160 derece fırında uzun güzelce pişirdim. Ardından böreğim hazır oldu. Fırından çıkardığım anda da gördüğünüz gibi üzerini de öncelikle göstermek istedim. Hemen çevirmedim ki bu şekilde gördüğünüz gibi üzeri de altı da her tarafı çok güzel bir çıtır oldu. Zaten videoda da sesini duyuyorsunuz. Bazı şeyleri gerçekten anlatmaya gerek yok ama anlatmakla da doyamıyorsun. O kadar güzel bir börek oldu ki anlatamam sizlere. Mutlaka kaydedin, deneyin, sevdiklerinizle paylaşın ve emeğime saygı olarak tüm püf noktalarını sizlerle her zaman paylaştığım için hiç olmazsa bir emoji dahi yoruma bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada hamurları kat yerleştirmeden, yani aralarına tereyağı yapmadan da bu böreği hazırlayanlar var. Özellikle börekçilerin birçoğu şekilde hazırlıyor. Ancak sizlere asla tavsiye etmem. Aksi takdirde hamur birazcık lastikimsi oluyor açıkçası. Ama bu şekilde tereyağı ile özenli şekilde hazırladığınızda hamur ağzınızda tamamen dağılacak kıvamda ve çok güzel oluyor. Dediğim gibi püf noktalarına dikkat edip hazırlamanızı tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.